Sevgili izleyiciler, bugün Efirli'deyiz, bugün Perşembe'deyiz. Çok özel bir yerde, çok özel bir mekandayız. Yıllar önce Ordu'dan, Perşembe'den kalkıp İstanbul'a giden, tam 30 yıldır, 33 yıldır gurbette bir başarı hikayesini yaşayan sevgili Erol Batık'ın Asansör Sanayi ve Ticaret Limited şirketine ait olan tesislerindeyiz. Yaklaşık 45-50 kişinin çalıştığı ve belki de Türkiye'deki ve Avrupa'daki iki tane firmadan bir tanesi olan TPM Rulman tesislerindeyiz. Erol Batık'la sohbet edeceğiz. Kendisiyle özel bir söyleşimiz olacağız. Kimdir? Başarı hikayesine nasıl ulaşmıştır? Hangi zorluklardan geçmiştir? Perşembe için neler düşünüyor? Yaşadığı şehir için neler düşünüyor? O tabii daha çok Ordu'yu ve özellikle yaşadığı yöreyi, Perşembe'yi konuşmak istiyor. Birçok iş adamı Ordu'da yatırımlarının pazara uzak olmasından dolayı belki de Kocaeli'ye, İstanbul'a, Tekirdağ tesislerini götürürken o tesisinin en önemli ünitelerinden bir tanesini gelip Ordu'ya, Perşembe ilçesine ve şu anda Efirli, Çerli mi burası? Çerli, evet. Çerli. Çerli mahallesine koymuş, konuşlandırmış durumda. Sevgili Erol Batık'la birlikteyiz. Efendim hoş bulduk. Hoş geldiniz. Öncelikle Kanal 52 ailesine bu ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. ...1985'li yıllarda Anadolu'nun birçok yöresinde olduğu gibi insanlarımızın daha iyi iş, sosyal yaşam, daha iyi bir gelecek için metropollere akın ettiğini biliyoruz. Biz de bunlardan bir tanesiyiz. 1986 yılında rulman sektöründe başladık. 2000'li yıllarda yaklaşık 2-2,5 yıl gibi bir fizibilite çalışması yaparak asansör otomatik kapı açma mekanizmalarında kullanılan içi rulmanlı dışı özel mühendislik plastiğinden oluşan makara üretimine başladık. Bunun yanında sadece makara üretimiyle kalmadık. Sektörel gelişmelere de çok ciddi anlamda önem verdik. Yelpazemizin içerisinde şu an için fotoselli kapı üreticileri, bunun yanında mobilya sektörü, PVC kapı pencere, yürüyen merdiven ve her geçen günde Ar-Ge çalışmalarıyla beraber çok ciddi anlamda gelişmeler yaparak ürün yelpazemizi en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyoruz. Erol Bey, tabii siz 1962 yıllarda Perşembe'de doğdunuz. Babanız Perşembe'de Orman İşletme Müdürlüğü'nde çalışan bir orman memuruydu. 8 çocuklu bir aileydiniz. Babanız bu arada rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin diyelim. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Anneniz 90'lı yaşlarda, Aslı teyze. Onların da, ona da buradan selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Ellerinden öptüğümüzü söyleyelim. Ve 33 yıl gurbette kaldıktan sonra bundan 3 yıl önce Ordu'ya gelip kendi yörenizde bir tesis kurdunuz. Evet. Niye Ordu'ya dönme gereği hissettiniz? Ordu'ya dönüş nedenimiz şöyle. Biliyorsunuz geçmiş yıllarda teknoloji ya da altyapı bu kadar gelişmiş değildi. Şimdi Ordu gerçekten çok göç veren illerin başında geliyor Türkiye'de. Bu nedenle üretime yönelik çalışmalar maalesef yapılmıyor. Yani Ordu'nun çok ciddi anlamda bir OSB'si yok. OSB'de var olan kuruluşlar da üretime yönelik çalışmalar yapmıyorlar. Dolayısıyla da biz bundan 3 yıl önce ya dedik ki Ordu'yu bir araştıralım. Çünkü sürekli gelişiyoruz, bünye sürekli gelişiyor ve bu gelişmeye bağlı yeni yerler tespit etmek zorundasınız ve yatırımı buralara kaydırmak zorundasınız. Kızım üniversite son sınıftaydı. Dedi baba Ordu gerçekten çok güzel bir şehir. Ordu ile ilgili bir araştırma yapalım. Geldik Ordu'da yöneticilerimizle görüştük. Havalanının olacağı, bunun yanında İç Anadolu bölgesine ulaşacak yolların, otoyolların
yapılacağı gibi birçok doneleri toparlayarak bu kararı aldık. Buradaki tabii ki amacımız istihdam sağlamak. Yani bölge insanımıza gelerek burada üretim yapıp bölge insanımızın iş gücünden yararlanarak istihdam sağlamak. Asıl baştaki amacımız da buydu. Evet, sonra Ordu'ya geldiniz, tekrar memlekete döndünüz. 30 yıldır İstanbul'daydınız ama bu arada 30 yıl boyunca da rulman sektöründe Türkiye'den yurt dışına Türkiye'de ürettiğiniz bu rulmanları, ki biraz önce sevgili izleyiciler biz bu görüntüleri konuşurken sevgili kameraman arkadaşlarımızın çektiği görüntüleri hem de tesisleri sizlere aktaracağız, göstereceğiz. İçeride bu rulmanın nasıl yapıldığı, nasıl üretime hazırlandığı, hangi aşamalardan geçtiği ve daha sonra da ihraç olacak pozisyona nasıl geldiğini anlattınız. Buradaki tesiste de çok ciddi bir çalışma olduğunu görüyoruz. Tüm teknolojiyi yakinen, yani dünyadaki teknolojiyi de yakinen takip ediyorsunuz. Şimdi tabii bütün bunlardan sonra Orduliler, özellikle Perşembeliler soruyorlar. Erol Bey bütün bu yatırımlarıyla birlikte acaba Perşembe'de sadece sanayici olarak mı devam edecek, yoksa siz bir de futbolcu tarafınız var. Perşembespor'da 1975 ile 85 arası hatırladığım kadarıyla santrofor Evet. ve orta saha oynadınız değil mi? Evet, doğru. Yani sizi Perşembe'deki o sizin futbol oynadığınız dönemdeki abiler de herkes de futbolcu Erol olarak da hatırlıyorlar. Doğru mu söylüyorum Sayın Batuk? Doğru, doğru. Amatörce çok uzun bir süre Perşembespor'da futbol Ama sadece oynadık. bu tesiste de kalmadınız. Perşembe'ye dokunuşlar yapmaya devam ediyorsunuz. Bir düğün salonu projesini galiba Büyükşehir'den aldınız. Onu anlatmanızı rica ediyorum. Şimdi burada aslında şu konuya da değinmek istiyorum. Lütfen. Dedik ya başta çok ciddi anlamda göç veren iller sıralamasında sanıyorum Ordu belki ilk üçün arasında diye düşünüyorum. Hayalim benim şuydu. Üreten bir Perşembe. Yani burada üreteceksiniz, ekonomide bir girdi sağlayacaksınız, canlılık olacak ve buna bağlı da istihdam sağlayacaksınız. Asıl hedefimiz de bu şekildeydi. Yani yola çıkış hedefimiz de bu şekildeydi. Yatırımlarımızı henüz daha burada tamamlamış değiliz. Bizim için en önemli bölüm rulman montaj hattı. Şu an rulman montaj hattımızın siparişlerini verdik. 2019 yılının sanıyorum 3. ayı ya da 3 ila 6. ayı aralığında işletmemizi de biraz daha genişleterek, büyüterek rulman montaj hattımızı devreye sokmuş olacağız. Bu da şu anlama geliyor. %100 üretimimizi burada yapacağımız anlamına geliyor. Ayrıca yaklaşık 30-40 kişilik daha ilave bir istihdamın olacağını düşünüyoruz. Bunun yanında da tabii Perşembe'ye 1974'lü yıldan başlayarak 2018 yılına kadar şöyle süreci bir gözden geçirdiğimde maalesef yerel yönetimlerde tabii burada herhangi birilerini ya da bir yöneticimizi suçlamış gibi değil. Hepsi de son derece sevdiğimiz değerli başkanlarımızdı. Hizmetlerinden dolayı da hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yerel yönetimler maalesef üretime yönelik bir yatırım yapmadı. Daha doğrusu belki buna fırsat verilmedi ya da fırsat veya ortam yaratılmadı. Ya da düşünülmedi belki de. O da olabilir, düşünülmedi de olabilir. Mevcut ekonomik girdi sağlayacak mevcut kuruluşlar da yavaş yavaş ilçemizi terk etti. Bunların başında en büyük girdi sağlayan, ekonomik girdi sağlayan radar vardı. Radarın tabii küçülmesinden dolayı işte öğretmen okulu, eğitim enstitüsü, daha sonrasında Fen Edebiyat Fakültesi, ya şu an için ekonomik girdi sağlayan hiçbir kurum ve kuruluşu Perşembe'de göremiyoruz. Bunun yanında yatırım yok. Biz bir yıl önce Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne müracaat ettik. Sağ olsunlar. Hepsine de çok teşekkür ediyorum. Perşembe'deki bu kafe restoran, düğün salonu ve otopark, bununla ilgili ihaleyi aldık. Yavaş yavaş başladık. Önceliğimizi düğün salonuna verdik. Düğün salonunu bitirdik.
Şimdi kafe restoran bölümüne başlıyoruz. Akabinde de otopark ve peyzajları yapılarak Perşembe'ye bir hizmet sunmuş olacağız. Tabii ki eleştiriler olacak. Eleştirilmezsek zaten doğruyu bulamayız. Ciddi anlamda eleştiri olmamakla birlikte düğün salonu ile ilgili küçük eleştiri alıyoruz. Bunların da önümüzdeki yıl mutlaka ve mutlaka çözümünü yapacağız. Yani Büyükşehir'e müracaat ederek dizaynda, çünkü proje %100 bana ait değil. Ama şu anki mevcut restoran bölümünün projesi %100 bize ait ve bu proje üzerinden yürüyoruz. Akabinde de otopark bölümünde Perşembe Spor'a bir katkımız olsun diye Perşembe Spor'a vererek Güzel en bir azından vefa örneği. Yıllar vefa önce. örneğini yerine getirmiş olacağız. Ama tabii aslında pansuman tedavilerle bir noktaya gidemezsiniz. Üretimin olduğu yerde ekonomik girdi olacak. Başta da söyledik. Ekonomide canlılık, istihdam, göç veren bir ilçe değil, tam tersi göç alan bir ilçe konumunda olacaksınız. Ya evet, özür dilerim, araya gireceğim. Estağfurullah. Bu konuda sizinle daha önce yaptığımız özel sohbetlerde Perşembe ile ilgili o kadar güzel şeyler düşünüyorsunuz ki hani zaman zaman diyorum ki yerel seçimlerde yaklaşıyor Sayın Batuk. Belki böyle bir niyetiniz yok ama belki de bir belediye başkan adayının yapması gerekenden çok daha fazla projeleriniz olduğunu biliyorum. Birkaç tanesini Evet, hatırlatacağım ama önce şu yarım kalan cümlenizi tamamlatayım Şimdi- ve buyurun. Üretimin olduğu yerde sosyal aktivitelere çok ciddi anlamda kaynak aktarımı yapılır. Bakın bu çok önemlidir. Bugün birçok metropol sanayinin çok olduğu. Çünkü niye oralara bu sanayiler yerleşti? Altyapı sorunları yok. Bu altyapı sorunları giderilmiş. Dolayısıyla da sanayiden oraya gelmesiyle birlikte birçok aktiviteleri şu an çok ciddi anlamda yapıyorlar. Yani işte bugün futbol takımlarına bakıyorsunuz. Süper Lig'de ya da PTT 1. Lig'inde basketbol takımlarına baktığınız zaman hepsi üretimin olduğu ve ekonominin canlı olduğu bölgelerde oluşuyor. Dolayısıyla da şimdi Ordu'da ya da Perşembe'de böyle bir oluşumu sağlamanız şu an için mümkün değil. Öncelikle üretimin Perşembe. Perşembe'ye, dolayısıyla da Ordu'ya mutlak süratle gelmesi lazım. Bir organize sanayi projeniz, fikriniz var. Onu anlatır mısınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Öncelikle Perşembe ile ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü ben Perşembe'de yaşıyorum ve Perşembe'yi seviyorum. Benim memleketim, benim yaşadığım yer. Atalarımın doğup büyüdüğü yer, yerleşim merkezi. Şimdi Perşembe'de çok ciddi anlamda insanlar arasında bir sevgisizlik var. Birinci derecede insanlarımızın birbirini kucaklaması lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Evet, doğrudur. Birimiz X bir takımı tutabiliriz, birimiz başka bir takımı tutabiliriz. Farklı takımların taraftarı olabiliriz. Ama şu an için konumuz Perşembe. Burada şu olmalı. Davamız Perşembe. Amacımız Perşembe'nin yeniden inşa edilmesi ve hedefimiz de Perşembe'nin geleceğini tayin etmek olmalı. Bu nedenle önümüzdeki dönemde sanıyorum 2018'in Mart ayında diye hatırlıyorum bir yerel yönetim var. Benim tabii bir vatandaş 2019'un Evet. özür dilerim 2019'un benim bir vatandaş olarak önerim şu. Öneri değil ama söylemek istediğim şu. Perşembe 2019'daki bu yerel seçimde geleceğini tayin etmek zorunda. Birlik ve beraberlik içinde ilçemizi yönetecek şahıs illaki isim A ya da B değil. önemli hiç değil. Yeter ki ama Perşembe'yi kalkındıracak, uçuracak, Tabii ki. projesiyle, fikriyle, vizyonuyla diyorsun. tabii ki Perşembe'ye katma değer oluşturacak birilerinin gelmesi lazım. Bu bizim içimizde var. Bu bizim ilçemizde var. Bizim dışarıdan birilerinin gelmesine ihtiyacımız yok. Biz bunu birlik ve beraberlik içerisinde yapabiliriz. Organize sanayi. Birçok
şey var, proje var ama dediğim gibi Üretimden başlayıp istihdamı... Evet. projeler kolay değil. Bunun bir maddi bir boyutu var. Yani birden fazla işe başladığınızda çok kısa sürede boğulabilirsiniz. Benim genel prensibimdir. Altyapı, fizibilite çalışmaları yapılır tek tek. Şu an 15'e yakın proje hazırlattık. Yani 50 tane, 100 tane proje yerine Perşembe'de ne yapılmalı? Kısa, orta, uzun. Başlangıçta küçük dokunuşlarla neler yapabiliriz? Biz bununla ilgili çalışma yapmalıyız. Önceliğimizi üniversiteye ayırdık. Bununla ilgili bir müjde var aslında. Ben de biliyorum ama bilmiyorum söylemek var, doğru var, olur var. mu? Söyleyebiliriz. Üniversite ile ilgili ne yaptınız? Üniversite ile ilgili 13 kurumdan imzalar alındı. İçişleri Bakanlığı'na gönderildi ve İçişleri Bakanlığı tarafından bireysel olarak da siz mi yaptınız yoksa? Bireysel olarak ben ilgilendim. Bu projenin başında ben vardım ama çok da iyi niyetli, Perşembe'yi seven, farklı siyasetin içinde olan arkadaşlarımız da var. Bakın bunu özellikle vurguluyorum. Farklı siyasi görüşleri olan arkadaşlarımız da var. Hep beraber bu çalışmayı bir ekip olarak, yani sadece Erol Botug olarak ben değil, biz bir takımız. Ve bu takımın içerisinde diyorsunuz Perşembe'yi seven 10-15 tane güzel dost, Tabii. güzel insan var. Ve Perşembe'nin vizyonunu ve misyonunu değiştirmek için diyorsunuz elimizi taşın altına koyduk. Siyaset üstü yapıyoruz bunu da. Üniversite. Sanıyorum 2 hafta içinde Ankara'ya gideceğim ve bu onaylanan yazımızı alarak Perşembe'ye gireceğiz. Tabii bunun yanında... Ne olacak üniversite dediğiniz nedir? 2019 yılında Allah nasip ederse hep beraber Perşembeliler olarak hep beraber temeli atacağız. Zaten temeli attık mı bu proje gider diye Ne düşünüyorum. olacak o projede? Onu bahseder misiniz biraz kısaca? Şimdi bu projede tabii öncelikle Ordu Üniversitesi Rektör Bey'e gittik. Rektör Bey'den olurunu aldıktan sonra zaten başladık. Önceliğimiz tabii meslek yüksekokulu ama ben de tabii istiyorum ki bir akabinde bir OSB projesi, OSB'nin olduğu yerde bir mühendislik fakültesi niye olmasın? 4 yıllık makine, endüstri gibi. Yavaş yavaş bu bölümde üniversitemizin temelini atarak belki ilk etapta 500, 600, belki 1000 öğrenci kapasiteli olabilir. Böyle bir öğrencinin Perşembe yerleşkesinde ikametgah etmesi Perşembe için müthiş bir avantaj. Çok ciddi anlamda söylüyorum. Ekonomik bir girdi olarak zaten kısa sürede Perşembe ekonomisinde çok ciddi canlılık olacaktır. Bugün Perşembe'ye gittiğiniz zaman akşam 6-7'den sonra sokakların bomboş olduğunu görüyorsunuz. Esnafın artık İş yerini kapatıp evine... iş yerinin önünde gündüz mesai saatleri içerisinde oturduğunu, sadece çay kahve sohbet ettiğini gözlemleyebiliyorsunuz. Bu bizim ilçemiz adına çok ciddi bir kayıp. Üniversite projesinden sonraki ikinci bir altyapısını, projesini, görsellerini hazırladığımız OSB projesi. Organize Sanayi Bölgesi. Organize Sanayi Bölgesi. Bununla ilgili herhangi bir müracaatımız açıkçası olmadı. Sadece şu an yer tespitlerini yaptık ve bununla ilgili projeler üreterek 13'e yakın işletme talep etti bizden. Bunun bir kısmı da İstanbul, Ankara ve Bursa'da. Bunlar hepsi bizim ordulu hemşehrilerimiz. Bu çok önemli. Yani 13 tane firma şu anda sırada evet, Perşembe'de evet. açılacak olan organize sanayiye tesis koyacaklar. Evet. Hatta bir tanesi Ordu'da büyük bir ihracat yapan firma ve 600 kişinin çalışacağı. Geçen gün beni çağırdılar. Gittik. Eski abimiz, çok da sevdiğim benim de bir abim. Ben de bu OSB'den yer istiyorum. 600 kişi çalıştıracak. 600 kişi istihdam sağlayacak. Tüm birimlerimi orada toparlamak üzere bizden yer tayin etmiştir. Biz de kendisine seve seve bu konuda destek vereceğimizi belirttik. Erol Bey, siz bir iş adamısınız aslında, bir politikacı değilsiniz ya da bir yerel Doğru. yönetici değilsiniz, Doğru. bir siyasetçi değilsiniz. Doğru. Ve şu anda
farklı siyasi görüşleri olan insanlarla bir araya gelip Perşembe'nin nasıl kalkınacağı ile ilgili bu tip hamleler yapıyorsunuz. Peki politikacılar size hiç ulaşmıyor mu Erol Bey ya da çevrenizdeki insanlara? Siz ne yapıyorsunuz ya da birlikte yapalım ya da biz de destek olalım Şimdi ya da yanlış anlaşılıyor musunuz? Onu merak ettim açıkçası. tabii zaman zaman yanlış anlaşılmalar oluyor. Perşembe merkeze çok da fazla artık gidemiyorum çünkü çok ciddi anlamda teveccühler var. Ama tabii şu an için böyle bir düşüncem açıkçası yok. Yani böyle bir teklif de gelmedi. Yani onun Ben için sadece bunu bir teklif ben- için değil, ben bunu gönlümden... ben Perşembeliyim. Başta da söylediğim gibi benim gidecek başka bir yerim yok. Ben buranın evladıyım, buranın çocuğuyum. Dolayısıyla da buraya bir şeyler, gücüm, imkanım, mevcut sistemimi bozmadan buraya bir şeyler vermek istiyorum. OSB'de bunlardan bir tanesi O diyorsun. sebede Evet. bunlar. Tabii bunun yanında benim de bazı arkadaşlarıma söz verdim. Dedim ki eğer destek istenirse seve seve veririm. Perşembe biliyorsunuz Sitlaslav, yani sakin şehir unvanı var. Bu aralar bir iki sıkıntımız var ama biz onu çözeriz. Önemli değil. İş Yeter ki paraya kalsın, biz öderiz, o parasını da öderiz. Biz tekrar eski konumumuza şehrimizi, kasabamızı, ilçemizi sokarız. tabii diyorsun. sokarız. Ondan yana bir problem yok. Ama problem nerede? Problem altyapı problemi. Şimdi siz sakin şehirsiniz. Onlarca Logar logar denize akıyor. Denize akıyor. Şimdi bizim süratlen 2019 yılında bizim bu logarlara bir arıtma tesisini yapmamız lazım. Altyapıyı, Perşembe'nin altyapısını Kesin ve net. denize o dökülen o şeyden kurtarmalıyız diyorsun. Kesinlikle. Çünkü bizim burada yapacağımız, yani Efirli'den Medrese önüne kadar veya daha ilerisi var galiba Yalıköy'e kadar olan bölümde burayı çok ciddi anlamda söylüyorum. Bunu abartısız söylüyorum. Küçük dokunuşlarla biz buraları cazibe merkezi haline getirebiliriz. Neler yapılabilir? Plajlar yapabilirsiniz, sosyal tesisler yapabilirsiniz. Bunlar küçük dokunuşlarla çok büyük paralar harcamanız da gerektirmiyor. Ve dışarıdan basın ve televizyon bir takım reklamlarla beraber dışarıdan buraya çok ciddi anlamda misafir de çekebilirsiniz ve misafirlerin gelmesini sağlayabilirsiniz. Evet, OSB, altyapı, üniversite bir tane daha söyleyelim Şimdi- bu projelerden. Yani proje o kadar Proje çok ki. Benim o şu kadar dalışla çok ilgili ki. olan kısmı çok hoşuma gitti. Şimdi Yani, ben evet. ben doğayı şunu da belirtmek istiyorum, unutmayalım. Buraya yapılacak olan OSB'ye gelen üretici firmalar, açık ve net söylüyorum, bölgenin eko yapısına 1 gram zarar vermeyen kuruluşlar. yani sanayiyle ve Atık yok. evet Ee, doğaya barışık tesisler. Kesinlikle doğayla barışık tesisler Nükleer geliyor. santral yapmıyoruz diyorsunuz. Bir de şöyle bir düşüncem var. Bunu müracaat eden arkadaşlarla da, firma sahipleriyle, firma yöneticileriyle sohbetimizde söyledim. Gelen tüm işletmeler çalışanlarının %100'ünü Perşembe'den karşılayacak. Bununla ilgili de Perşembe Belediyesi ile bir kontrat yaptıracağız. Yani- Yasal ve hukuki süreci nasıl olur onu bilmiyorum ama bir avukat ya da belediyenin bir avukat danışmanı vardır. Mutlaka bir avukat arkadaşımızdan da bu konuda bir destek Burada alırız. çalışanların tamamı diyorsunuz. OSB'de çalışanların. Yani Evet. şu anda siz 12-13 tane firma gelecek dediniz. Ben hesaplayınca yaklaşık 2000-2500 kişilik Evet. işçinin Perşembe'de İkamet edecek. ikamet edecek olan insanlar olacağını söylüyorsunuz. İlginç. Ya. Umarım başarırsınız bunu. Bakın bu çok zor bir şey değil. Bu inanın o kadar kolay bir şey ki bunu net bir şekilde söylüyorum, altını çizerek söylüyorum. Çünkü bizim davamız Perşembe. Amacımız Perşembe'yi yeniden yapılandırmak, yeniden inşa etmek. Ya Erol Bey siz konuşurken şimdi ben politikacı olsam kaygılanırım. Perşembe'de politika yapan birisi olsam vallahi kıskanırım şu anda. Derim ki ya bu bizim partiye ya da bizim şeye gelse bu kadar projesiyle bana potansiyel rakip görünür derim ama ben bunu kaygılanırım derken diğer Perşembeli olsam da çok mutlu olurum. Derim ki ya derim böyle bir insan var ya da akıllı Evet. bir politikacı olsam ya bu insanı alalım bir yere bir monte edelim. Çünkü bu projeler, bu fikirler, bu vizyon kullanılmalı Perşembe için.
Gördüğüm kadarıyla çevrenizdeki arkadaşlarınız da sizin politika yapmanızla ilgili çok yoğun baskıdalar. Siz de bu konuda aslında biraz teklif bekliyor gibisiniz ama şu projeleri şu saydınız, henüz daha 3 proje saydık Perşembe ile Şimdi ilgili. yaklaşık 15'e yakın projelerimiz var. Bunlardan bir tanesi de bununla ilgili ön görüşmeyi yaparak batık gemi yani dalgıç turizmi. Şimdi gittiğim ülkelerde birçok yerde bunları görebiliyorum. Notlar alıyorum. Hem sanayiyle ilgili, turizmle ilgili ya da bu yatırımlar nasıl yapılmış ve burada nasıl bir istihdam sağlanmış. Bunun bir örneğini anlatayım size. Geçen sene şeye gittim, Sibirya'ya gittim. Eksi 25'lerin, 30'ların, 40'ların, neredeyse 40'ların görüldüğü bir yer. Şehre girdim. 100-150 metre otelden dışarı çıkıyorsunuz, yürüyerek gitmeye çalışıyorsunuz, gidemiyorsunuz. Soğuktan. Soğuktan. Ya dedim ki burası bir şehir nasıl olur? Yani böyle bir yerleşim merkezi nasıl? Yaptığımız araştırmamızda tabii ülke buraya çok önemli bir savunma sanayi kuruluşunu getiriyor. Bu kuruluşun gelmesiyle beraber burada bir ikametgah oluşuyor. Bir istihdam sağlanıyor. Bu yatırıma bağlı yan sanayiler oluşuyor. Farklı firmalar gelerek orada bir yaşam alanı oluşturuyorlar. Ya biz Perşembe gibi bir yerde Allah aşkına biz bunu neden yapamıyoruz? Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Biz bunu neden Burada tek eksiğimiz Perşembeli olarak birazcık birbirimizi sevelim. Ne olur yani birazcık birbirimizi itici bulmayalım. Daha sıcak yaklaşımlarla Birbirimizi anlayarak biz bu hedef noktaya kilitlenirsek bu işi başarırız. Aslında eleştirmek kolay ama bir proje etrafında birleşip toplanmak önemli olan ya da bu bir işi başlayıp projelendirip bitirmek daha zor olsa gerek. Şimdi Dalış turizmiyle ilgili evet. işte bununla ilgili görüştüm. Henüz bu gemiyle ilgili biliyorsunuz birçok özellikle deniz kuvvetlerinde vesaire gibi. Bu arada görüştüm dediniz, siz seçilseniz de seçilmeseniz de ya da bir yere aday olsanız da olmasanız da Perşembe'deki bu bir turizme katkı sağlamak için bu işi yapacağınızı kesinlikle. söylediniz. Evet. Bu hayata geçecek. Şimdi bir de dediğim gibi yani Perşembe'yi de iyi tanımak lazım. Yani Perşembe'nin içinde yetişip de sadece Perşembe'nin içini değil bir de dışarı gidip oraları da görüp sonrasında da Perşembe'nin fotoğrafının iyi çekilmesi lazım. Bununla ilgili bu batık gemi projesiyle ilgili birkaç yere gittim. Özel şirketlere gittim ve devlet kurumlarına giderek bunun atıl gemiler var. Satılacak hurda olarak satışa çıkacak gemiler var. Bunlardan 2 tanesini alarak bir tanesini Hoynat biliyorsunuz orası yaz ve kış çok sakindir. Oraya batırıp tabi bunun denizcilik işletmelerinden prosedürü nedir? Onların tabi araştırarak yani bunu tabi burada söylemek işin maddi boyutu biraz kolay da diğer kırtasiye bölümünde, yazışma bölümünde nelerle karşılaşacağımızı açıkçası bilmiyorum. Ama çok da zor olacağını açıkçası düşünmüyorum. Dalgıç turizmini canlandırmak. Bunu şöyle de yapabilirsiniz. Belediyemiz var. A ya da B kim hangi arkadaşımız gelirse gelsin. Eğer bizden bu desteği isterse bu projelerle ilgili seve seve yardımcı olurum. Ben Perşembe'ye bu hizmeti kazandırmak Kesin istiyorum. ve net söylüyorum. Yani verdiğim sözleri de tek tek yerine getirerek asla ve asla yanlış bir şey de yapmam ve yapacağımı da düşünmüyorum. Sonraki proje? Şimdi tamamlayayım isterseniz. Perşembe Belediye'nin bünyesinde bir turizm ofisi, yurt içi ve yurt dışı ciddi bir reklam, bir promosyon çalışmalarıyla. Aslında o da büyük bir eksiklik yani slow city olan bir yerde bir turizm information olmayışı Evet. turist için, gelen birisi için çok büyük bir handikap. Turist Perşembe'ye geldiği bir turizm informasyon bürosuna uğrayıp Perşembe'de nerelere gidilmesi gerektiği ile ilgili bir elinde bir harita, bir bilgi notu ya da bir yetkiliyle iletişim kurması gerekiyor. Şimdi tabii çok ciddi eksiklik ama şu anki mevcut yönetim ya da yönetici arkadaşlarımıza yani bir zerzeniş olamaz. Böyle bir şey asla ve asla düşünmüyorum. Ama 2019 yılını ben hedef olarak gösteriyorum. Perşembeli 2019 yılındaki bu yerel seçimde geleceğini tayin etmek zorunda. Vizyon sahibi, girişimci ruhu olan bir arkadaşımızın oraya mutlak suretle monte edilmesi lazım.
buradan tekrar bir daha rica ediyorum. Ne olur şu takım ayrımını bir yana bırakalım. Birlik ve beraberlik içerisinde bu sonuca odaklı, yani Bakın, sonuç odaklı çalışalım. Ünyeliler bunu çok güzel yapıyor, biliyor musunuz? Fatsa da güzel yapıyor. Fatsa da güzel yapıyor. Kim başarılı olacak ise siyasi parti ismi gözetmeksizin yerel yönetimlerde o insanları seçiyorlar ve başa o insanları getiriyorlar. Bu anlamda bu durumun biraz hani buna Perşembe sevdasını ve sempatisini katıyorum diyorsunuz. Evet. Biraz partiler üstü Evet, bir evet. aday seçelim diyorsunuz. Evet. Devam edelim. Buyurun. Diğer tabii Perşembe ile ilgili yatırımlar, proje yatırımları, hatta görsellerini de zaten 15'e yakın hazırladık. Altyapı sorunu. Dışarıdan bu çalışmaları yaparken misafirler gelecek. Nerede kalacak? Misafirlerin konaklayacağı bir alanımız ya da bir yerleşkemiz yok. Akabinde otopark sorunlarımız çok ciddi anlamda problem. Bununla ilgili de Perşembe'nin içinde bir projemiz daha var. Hem otopark hem de vatandaşlarımızın semt pazarını çok rahat kullanabileceği, organik ürünlerini satabileceği rahatlıktan, hatta mevcut yerde değil, bunu internet üzerinden, sosyal medya üzerinden de pazarlanılması yönünde de çok ciddi anlamda da çalışmalar var. Bunlar bence yapılmalı. Tabii dedik ya, altyapı çok önemli. Bununla ilgili de Turizm Bakanlığı'nın ya da Doğu Karadeniz Kalkınma DOKAP. Ajansı, DOKAP'ın kredi şey var mı şu an için bilmiyorum ama geçmiş dönemlerde vardı. Bu var. zaman zaman da açılıyor bildiğim kadarıyla. Belediyemizin de, geçmiş dönemdeki belediyemizin de bu konuda bir kurs düzenleyip birçok vatandaşımıza sertifika verdiğini biliyorum. Evet. Dolayısıyla da burada eski evlerimiz var, bizim Anadolu evleri ya da Ordu, işte bizim bu bölgeye yönelik eski evlerin restore edilerek pansiyon turizmine kazandırılması. Hatta onunla ilgili de şöyle dedim, birçok arkadaşımız da bunu biliyor. Ya Allah aşkına bir ona yakın bir ev bana verin. Ben bunları restore edeyim. Perşembe Ama çok bu konuda yani çok böyle olabilecek bir yer. Yani pansiyon, ev pansiyon sistemiyle, değil mi? kesinlikle, kesinlikle, çünkü çok büyük katlı güneyde olduğu gibi veya birçok turizm bölgesinde olduğu gibi şey yapamazsınız. Oteller zincirinde buraya koyamazsınız, ama ne olabilir? Bu pansiyonculuk turizmini canlandırıp iyi noktaya gidebilirsiniz. Şimdi bu evleri alıp yaptırıp restorasyon çalışmalarını yaptırdıktan sonra ev sahiplerinden şunu istedim ya da istiyorum. Bir yıl bana vereceksiniz. Ben bunu birçok önemli, Türkiye'nin önemli turizm firmaları üzerinden yurt dışına güzel bir şekilde tanıtımını yapacağım. Yurt dışından gelen misafirlerimiz bir hafta kalacak. Yani bir haftanın üzeri olmayacak. Perşembeye gelecek, konaklama bedeli alınmayacak. Geçen gün Ünye'deydik. Ünye Belediye Başkanı çok güzel bir tanıtım filmi hazırlatmış. 3,5 trilyona mal oldu ama dedi paranın 1 lirası belediyeden çıkmadı, bizden çıkmadı. Teşvik. Teşvikle ve Ünyeli iş adamları verdi bu parayı dedi. Ve çok profesyonel ve günde 15 milyon tıklamayla dünyada 3.'üymüş. Evet. Yani düşünsenize İspanya'daki işte Madrid, Brezilya'daki Rio'nun tanıtım filmlerinden sonra Ünye'nin filmi izleniyormuş. Perşembe Çok bu iyi. anlamda muhteşem, bakir bir yer. Hani bir tanıtım filmi bence Perşembe'yi uçurur. Yani Sevgili Başkan. teşekkür ederim. Şimdi insanlarımızda yanlış bir Erol Bey, tabii, algı evet. oluşmasın. Evet. Bu pansiyonla ilgili, pansiyonculuk turizmiyle ilgili ya da turizmin içerisindeki bu oluşumu mutlaka bizim yakalamamız lazım ve bu konuya çok önem vermemiz lazım. Bunun yanında şimdi Perşembe'ye diyoruz ya, dışarıdan misafirlerimizi getirelim. Tamam, güzel, ziyaretimize gelsin. Biz Perşembe'de gelen misafirleri Nerede konakladınız? Nerede onu yedirdiniz sizi? konuştuk. Şimdi diyorum, nereleri gezdirmemiz lazım? Ne yapmamız lazım? Biliyorsunuz bizim Gacal'da bir ırmağımız var. Gacal Deresi diyoruz meşhur. Onun üzerinde bir şelale projesi yapıldı. Bununla ilgili bir şey olabilir. Şelale yapılıp ve burada bir sosyal tesis açılıp insanlarımızın gelip orada yemeğini,
yiyip rahat hareket edebileceği çok güzel görsel görüntüsü olan bir şelale projesi olabilir ve bu da Perşembe'ye ayrıca bir zenginlik katacaktır, bir katma değer oluşturacaktır. Evet, projeler devam ediyor. Bu arada arkadaşlarımız da sosyal medya için resimlerini çekiyorlar. Bu Sağ olsunlar, programı da teşekkür ederim. sosyal medyaya koyacağız ve yayınlayacağız. Bir diğer proje. Bir proje değil de bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Yine altyapıyla ilgili. Biliyorsunuz doğalgaz Ordu'ya kadar geldi. Bizim için bu müthiş bir değer. İnşallah önümüzdeki yılda ya da yıllarda diyelim çok fazla uzak olmadan Perşembe'ye de doğalgazın gelmesi, bu da altyapı ile ilgili çok önemli bir vurgu. Doğalgazın da gelmesiyle birlikte en azından gelen misafirlerimiz de mevcut konakladığı birimlerde rahat edecektir diye düşünüyorum. Evet. Turizmle ilgili başka var mı? Tabii turizmle ilgili birkaç proje daha var. Biliyorsunuz Efirli hakikaten çok önemli bir bölge bizim için. Efirli'de Bayanlar Plajı var. Orası dereyle birleştiği noktaya kadar belediyeye ait bir yer. Şu an orası plaj olarak kullanılıyor. Buraya şöyle bir şey yapılabilir mi? Bununla ilgili de bir proje hazırlattık. Bungalov evler. Bungalov evler. Yine sosyal tesisler, kafe, restoran ve 25-30 tane bungalov evleri koyarak şehir dışından, farklı şehirlerden gelen, işte doğa turizmiyle ilgili, denizle ilgili gelen misafirlerimizin konaklayacağı ve ağırlayabileceğimiz bir yerleşkede oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Bunun maliyeti de çok büyük bir şey değil. Evet, aşağı yukarı ekleyeceğiniz proje var mı? Birçoğunu saydınız. Mesela bir dakika, Perşembe Spor. Perşembe Spor ne yapacaksınız? Perşembe her zaman basketbolunda, futbolunda çok önemli bir merkezi olmuştur. Evet, çok futbolcuları iş adamı olarak göndermiştir. Bir dönem ben de Perşembe Spor'da basketbol bir ya da iki sezon yedek de olsa oynadığımı söyleyeyim. Sevgili Orslar, sevgili Ahmet abiler, Mahmutlar, onların da kulaklarını çınlatıyorum. Biz de basketbol ekibi olarak söylüyoruz. Şimdi, sizin döneminizden, futbol döneminde kim vardı? Eskilerden Ahmet abi vardı, rahmetli Erkut abi vardı. Benim bunlar unutamadığım çok değerli arkadaşlarım, abilerim. Ertuğrullar, Ahmetler, Tezcanlar. Hakikaten birçok aklıma gelmeyen, kusura bakmasınlar. Son dönem Ordu'dan gelmişti, aramıza katılmıştı. Hamza abi, eski profesyonellerden, ki Hamza abi de hiç unutamam. Bize yaptığı katkılardan dolayı da kendisine çok teşekkür ederim. Evet. İnanılmaz dostlukların olduğu bir dönem yaşadık, geçirdik. Bu Perşembe'nin bu kadar vizyonu değiştirirken sporla ilgili herhalde bir şeyler olacak. Sporla da ilgili tabii ki olacak. Başta dedik ya, üretimin olduğu yerde sosyal aktivitelere çok ciddi kaynaklar ayrılabilir. Düşünün, Perşembe'de 20'ye yakın bir işletme var. 2'şer bin lira verseler, bugün 40 bin lira Perşembe Spor'un çok önemli bir bölümünün, ihtiyaç bölümünü karşılamış olur. Bunun gibi birçok daha örnekler verebiliriz. Perşembe Spor'la da amacım işte bu merkezdeki bizim projede otopark bölümünü onlara bir kaynak olsun diye aktarım kesinlikle yapacağım. Perşembeliler de, hemşehrilerim, buradan bana lütfen kızmasınlar. Cüzi de bir rakam olacak. Kimseyi incitecek, üzecek bir rakam olmayacak. Daha düşük bir rakam. Çünkü şu anki Perşembe'nin ekonomik konjonktürü çok ciddi rakamları karşılayacak açıkçası düzeyde kesinlikle ve kesinlikle değil. Diğer bir projemizde, bunu da ben de yönetimdeyim aynı zamanda. Perşembe Spor'un yönetimindeyim. Siz bunları aslında şu anda bir politikacı gibi değil de aslında Perşembe'yi sen zaman zaman sizinle konuşurken izleyicilerimiz de yanlış değerlendirmesinler. Erol Bey gerçekten Perşembe'yi o kadar seviyor ki bunları sadece içinden gelerek söylediği şeyler. Bunu inanın bir politikacı vesaire gibi değil. Bunu gerçekten bir Perşembeli olarak, bunu severek ve isteyerek yapacağım. Perşembe sevdalısı. Kesinlikle. Yani bundan hiç kimsenin bunu özellikle ayırt edelim. Bir gram şüphesi olmuştu. Yani sanki bir aday olmuş da açıklıyormuş gibi değil. Hayır. Bunlar sizin ve ekip arkadaşlarınızın Perşembe için bakın
başta da söyledim. Ekibimiz içinde, yani bu ekip derken herhangi bir siyasi oluşuma hazırlanan bir ekip değil. Perşembe için yüreği, yani burası Evet. atan. Burası atan arkadaşlar var. Bunların içinde A takımdan da var, B'den var, C'den de var, X'ten de var. Yani bunlar sadece tek bir yöne doğru yönelmiş, tek Siyasi bir yola doğru angajman yönelmiş. olan insanlar değil. Asla ve asla değil. Ve bunlar aynı zamanda cebinden parasını veren arkadaşlarımız. Ya da vermeye hazır olan arkadaşlar. Kesinlikle. Tabii Kesinlikle. Perşembe deyince sadece Perşembe merkezi yok. Efirlisi var, Medrese Önü var, Tabii. Yalıköy'ü var. Siz bizim projeleri biliyorsunuz. Nereden öğrendiniz bunu? Ben kolay kolay konuşmam bunları. Biraz da anlatmanızı rica Şimdi ediyorum. Evet, oraları da. Medrese önünde biliyorsunuz Karadeniz'in özellikle bizim Perşembe'den Medrese önü Yalıköy olan bölgemizin bitki örtüsü girintili, çıkıntılı, yani arazi birçok şeye müsait değil. Medrese önünde birkaç Ramazan'da bizi iftara çağırdı, sağ olsunlar, oradaki çok değerli arkadaşlarımız var. Orada bize birazcık böyle tatlı zerzenişte bulundular. Ya işte kimisi işte Erol abi, Erol Bey, Erol evladım, işte buraya da bir şeyler yapılsın gibi. Oraya da güzel bir proje hazırlattık. İnsanların akşamları veya dışarıdan akşamları veya gün içinde, hafta sonunda rahat hareket edebileceği, orada çocuklarıyla, aileleriyle beraber rahat edebileceği alanların projesini de hazırlattık. Sadece Medrese önü değil, Kırlı da bizim için çok önemli. Kırlı sanki böyle bir arkada kalmış gibi. Unutulmuş gibi, otoyolun kıyısında kalmış Unutulmuş gibi ama, değil ama Kırlı da bizim için çok önemli bir yer. Evet, Yalıköy de aynı şekilde. Kırlı ile ilgili de arkadaşlarımız şu an projeleri hazırlıyorlar. Orada çok değerli arkadaşlarımız var. Onlar, bir de şuna önem veriyoruz. Yani kendimiz gidip ya bu olacak değil, oradaki insanlarımızla istişare yaparak sonuç odaklı çalışıyoruz. Yani oradaki vatandaş, yaşayan vatandaş ne istiyor burada? Burada bir alan var. Bu alan içerisinde ne olmasını istiyorsunuz? Onların fikirlerini alarak, yani ben yok, biz bir takım olarak sonuca Ortaya- gidiyoruz. evet. İnanın böyle oluyor. Evet, son 3 dakika diye reji beni uyarıyor. Güzel, keyifli bir program. Bugün bizi burada ağırladınız. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hem Sağ bir olun. yaşam hikayenizi anlattınız. Biraz böyle son bölümü özele, biraz aileye girelim. 8 kardeşsiniz. Evet, 8 kardeşiz. Çok da birbirine tutkun, hakikaten Allah değer veren. bozmasın, Allah Benim için kardeşlerim, ailem gerçekten çok önemli. Buraya geliş noktamızda hepsinin ayrı ayrı fikirlerini alarak bu kararı verdim. 8 kardeşiz. Birçoğumuz burada çalışıyor. Yeğenlerimiz var. Farklı işler yaptık. Onlara da küçük işletmeler kurduk. Yeni açılışlarını yaptık. Onlar da farklı sektörde İstihdama uğraşıyorlar. katkı sağlıyorlar. Tabii, Perşembe tabii, içerisinde. tabii. Perşembe içerisinde. Bunun yanında Kızınız benim ve oğlunuz bir kızım, bir oğlum var. Kızım endüstri mühendisi. Aslı, annemizin ismini vermiş. Aslı, evet, annemin Aslı ismi. Şenay. Aslı Efsun. Aslı Efsun, oğlunuz Berke. Berke. Onlar da işin başındalar. Onlar da işin başında. Kızım %100 ve yurt dışı ve fabrikamızın da aynı zamanda fabrika müdürü. İstanbul Genel Merkezimizde. O da sürekli gidip geliyor. Gelmediği dönemlerde de zaten buradaki arkadaşlarımızla, ofis kısmındaki arkadaşlarımızla sürekli telekonferans yaparak işletmemizi daha iyi noktalara getirmeye çalışıyorlar. Anneniz şu anda nerede? Annem Perşembe'de. Perşembe'de. Perşembe. Kaç yaşında? Valla benim bildiğim 95 gibi hatırlıyorum. Vallahi Yani ben de unuttum artık. 95 yaşında olan ve ismi Aslı olan ilk kez birini duyuyorum. Duydunuz mu hiç arkadaşlar? Duymadınız. Duydunuz mu? Duymadınız. Aslı teyze 95 yaşındaymışsın. Hani ellerinden öpüyorum. Bir günde çayını ya da çorbanı içmeye geleceğiz diyelim. Ya o kadar Sağlığı sıhhati nasıl? sağlık problem var tabii. Bu yaşlara gelmek şu an Kolay değil. ciddi Yani bir biz bu yaşlarda- hafıza sorunu var. Alzheimer ile mücadele ediyoruz bir yandan. Ama hep diyoruz hani başımızın tacı. Anne bambaşka bir duygu, annelik. Dolayısıyla da Allah başımızdan eksik etmesin. Tabii bu ara bir de oğlumuz var. Oğlumuz da muhasebe finansı bitirdi.
nereden artık istedi bilemiyorum. Şu an ikinci bir üniversiteye başladı. Bu ara hem işte bize destek veriyor. İkinci üniversitede Berke de mi? Rusça, Berke, Rusça tercümanlığa başladı. Evet, eşiniz herhalde yine Perşembeli. Eşim yok, Perşembeli değil. Öyle mi? Biz 7 kardeşiz. Bizim hiçbirimiz Perşembe'den evlilik kısmet olmadı. Evet. Vallahi bir böyle aile kısmını da onları da anmış olduk. Hepsine de buradan Sağ olun, sevgiler çok teşekkür gönderiyoruz. ederim. Dostlarınızla, arkadaşlarınızla Sağ olun. yapacağınız projelerle, şu an bulunduğumuz tesisle size teşekkür ediyoruz. Bize kalbinizi, gönlünüzü, tesislerinizi açtınız. Ben de size çok teşekkür ederim. Kanal 52 ailesine. Arkadaşlarımız geldi. Burada ciddi de efor sarf ettiler. Ben de sizi ağırlamaktan çok mutlu oldum. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Bu özel röportajı izlediniz, bizi izlediğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Perşembe için farklı bir isim, sıra dışı bir isim, değişik bir isim, memleketine dönen bir başarı hikayesini anlattı. Biz de izledik, vallahi da imrendik, söylemeden de geçemeyeceğiz. Bizi izlediğiniz için ve izlettirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz.